Ela avukat. Kendisi hikayenin başında İstanbul'da başlıyor yolculuğuna. Sonrasında hayat onu alıyor getiriyor gene Ayvalık'a. Kendisi birazcık vahşi, birazcık hırçın ama ne istediğini çok iyi bilen ve istedikleri doğrultusunda da yani asla geri adım atmayan, kendinden asla ödün vermeyen, güçlü, ayaklarının üstünde duran, vallahi benim bayıldığım bir kadın. Yani oluyor tabii ki de aslında mücadele şeklimiz benziyor Ela'yla. Kendisi belki çok direkten, ben belki biraz daha dolanaraktan ama isteklerinin arkasında durma biçimimiz çok benziyor bence. Kılıç'la Ela'nın ilişki biçimini çok seviyorum. Yani Kılıç'a yaklaşma biçimini, onunla mücadele etme biçimini çok seviyorum. Ama bence aileye olan tavrından çok hoşlanmıyorum diyebilirim. O haksızlığı orada yapıyor aslında birazcık. Çok sevdim ben çünkü aşkın biçimini çok sevdim yani. Aşkın türünü çok sevdim. Beni ilk alan şey de o oldu zaten. Zeynep Hoca ile çektik zaten ilk bölümünü, Zeynep Günay'la ve bütün hazırlık sürecimizi de onunla yaşadık. O yüzden aslında kendisi tek başına çok hazırlanmamız için yeterli birisi. Öyle, onunla inşa ettik her şeyi. Ya müzik bana çok yardımcı oluyor. Müzikten almayı, o duyguyu çok seviyorum. Bilmem böyle şeyleri çok söylemeyi de sevmiyorum ya. Bence bu herkesin kendi baharatı yani. Oldu annem. Çünkü dedim ya o Ela daha direkt olan bir kız. Ben daha kendimce daha naif, kibar olmak gibi kendi kalıplarım olduğu için daha dolanarak yapan biriyim. Annem daha Elagillerden, daha net böyle daha direkt olan bir kadın. O yüzden kendimle Ela çatıştığında ve Ela'yı bulamadığımda annem ne yapardı diye düşünüyorum birazcık. Stokladım tabii ki de. Bunu yapmayan var mı? Bence yalan söylüyordur kesinlikle. Stokladım. Çok da sevindim. Akın'ı çok beğenerek izlediğim bir oyuncu. Tanışmıyorduk kendisiyle daha önce. Tanıştığımda da çok sevdim. Mutlu bir partnerlik ilişkimiz var. Çok heyecanlıydım ya. Çok gergindim. Bir 6-7 ay herhalde setlere ara verdim. Televizyondan da 1,5 yıldır falan uzağım herhalde. Bir de Zeynep Hoca ile çalışıyoruz. Yeni bir iş, yeni işlerin ilk günü zaten heyecanlı olur. İlk günü zaten tekrar da etmek zorunda kaldık. Birazcık bazı aksilikler, işte kostümsel bir şeyler böyle oldu. Öyle güzel bir ilk gün prova oldu aslında bizim için. Sıcaklık ya, ait olmak, güven. Ait olmak ama galiba ilk bu his geliyor. Wow, ilk anım. Şöyle beşiğimde yattığım ve annemin böyle gözlerimi böyle yavaş yavaş kapatıp hadi uyu kızım, uyu kızım yaptı. Ve benim de böyle onu algılayıp uyumamı istiyor, uyumuş gibi yapayım bari diye böyle gözüm, böyle bir anı, böyle bir his var yani. Bilmiyorum kaç yaşımdaydım ama 2'dir falan herhalde, 2'dir, 3'tür. Ne güzel sorular. Bir dakika düşünmem lazım. Sakladığım bir obje. Yani böyle çocukluğumdan anneannemin çok el emeği olan bana ördüğü şeyler var. Onlara hiç kıyamıyorum, saklıyorum. Düşünüyorum, hoşuma gitti, düşünüyorum ne acaba diye. Hep his var ama cümle olarak yok. O cümleyi arıyorum aslında. Yani şöyle, aslında bunu söyleyince ailemden ben galiba en çok merhameti öğrendim. Yani bir cümle değil ama bazen böyle içime kötü duygular geldiğinde ya da başka negatif duygular geldiğinde ailemi düşündüğümde hep daha merhamet ve daha iyi ve pozitif bir yere. Yani o hissi bir cümle yok, bir öğütledikleri bir cümle olarak söyleyemem ama o hep iyi yerde ve pozitif yerde kalmayı çok bence işlemişler bana. En çok o yadigar diyebilirim. Bilmiyorum çok karışık anlattım ama anlattım sanırım. Çok güzel geçti. Çok Süper. teşekkür ederim. Ya şöyle, aile için her şey yapılmaz. Bence ailenin kim olduğuna çok bağlı. Ben çok şanslıyım ailem açısından. Ben ailem için her şeyi yaparım. Ama yapmayanların niye yapmadığını yargılamadan önce sormak lazım. Çünkü her aile bir olmuyor birbiriyle. O yüzden ben her şeyi yaparım. Onları bence güzel bir aşk hikayesi bekliyor. Onları gerçek duygular bekliyor. Valla ne söyleyeyim, bizi inşallah izlerler ve severler. Biz çok emek ettik, çok heyecanlandık bu iş için. Umarım paylaşırız heyecanımızı ve mutluluğumuzu. Merhaba herkese.
herkese. Bak ne var burada. Pardon, bakar mısınız? Hadi gidelim. Tanışmış mıydık? Kılıç beni yakalayamaz. Sevmiş miydim Ela bir dursana. sizi hiç? Sevişmiş miydik? Yüzünün Beni bırakmazsın değil mi? ne kadar da aşina. Baksana sen buradasın bile. Bak oradasın. Sizi tanıdığımda Ya her yer anı. Ben her şeyi mahvettim. Kılıç ben buraya gelmedim yıllardır. Mart oğlum uçacağım. Her yere gideceğim. Hadi sen de benimle uç.